Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ve dostlarım, yeni bir videoyla hepinize selamlar. Melih kardeşiniz Dubai'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Bu videoda ise Dubai çok farklı bir perspektiften, açıdan göreceğiz. Gördüğünüz gibi önceki videolarla sonraki videolar arasındaki geçiş çok sert. Bu videoda çok güzel bir kruz teknesiyle, bu arada Arap usulü ahşaptan yapılmış 3 katlı, aynı anda 500 kişiyi barındırabilen, içerisinde envai çeşit yemekler olan, sıcak servis olan bir kruz teknesi. Dubai'yi hep karadan gördük, bir de denizden görelim. Bana bu tekne turunda şöyle bir şey de olacak. Tabii ki içerisinde yemek olacak, tabii ki içerisinde Dubai manzaraları olacak ama içerisinde kültür de olacak. Bu kültürlerden bir tanesi de danslar. Size o dansların belki sosyal medyada veya da televizyonda veya da diğer YouTuber arkadaşlarda gördüğünüz dansların nereden geldiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ama ben burada konuşurken siz arkadan geçen insanlara bakın. Şu anda Dubai Marina'dayım. Arkadaş, burası gerçekten elitlik kokuyor. Gerçekten ekonomik seviyesinin yok yüksek olduğu net, bariz bir şekilde belli oluyor. Bir süre oturdum, şöyle insanları gözlemledim. Direkt konuya, videoya girmek istemedim. Baktım insanlar kardeşim gibi koşuyorlar. İşte belli araçlarla, motorlu araçlarla beraber yine kardeşimin yaptığı gibi bir yerden bir yere gidiyorlar. Buranın vibe'ı, buranın enerjisi çok farklı. Bir Ahmet abim vardı, hatta daha önceki videolarda onun dükkanından da bahsetmiştim. Hemen o da sol tarafta oturuyor, çok güzel bir yerde. Dubai Marina'yı gören bir yerde. Burada birçok tekne turu yapılıyor. Özel tekne turları da yapılıyor. Benim katılacağımdan şöyle kısaca size bahsedeyim. Dubai'ye farklı bir açıdan bakacağız dedim ve bunu organize eden Hayalim Dubai'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendileri işlerini çok güzel yapıyorlar. Telefon numaralarını da bırakacağım. Instagram adreslerini de bırakacağım. Eğer Dubai'ye gelmek istiyorsanız, ki şimdi tam zamanı, bizde kışken veya Avrupa'da kışken, etraf donuyorken, burası tam böyle yürümelik, hiç insanı rahatsız etmeyen havada. O yüzden bu mevsimi kaçırmayın derim. Dubai'ye gelmek için en güzel zaman. Dubai, daha önceki videolarda bahsettiğim gibi enlerin şehri. Yine yol güzergahında birçok eni göreceğiz. Bunları tabii oradayken bahsedeyim. Ama bir giriş yapayım dedim çünkü beni gerçekten etkiledi. Önden şöyle durup izlemek ve buradaki insanların hayat standartlarına bakmak. Öyle bir alan inşa etmişler ki buraya. Zaten arkadaki binalardan gelir seviyesi yüksek insanların burada yaşadığını anlayabiliyorsunuzdur. Çoluğuyla çocuğuyla spor yaparak burada güzel vakit geçiriyorlar. Ben Deira'dan geldim. Deira'daki o size arka sokakları gösterdim. Bugün ise biraz daha ışıltılı hayatı göreceğiz. Şuradaki tekne turlarından birkaç bahsedeyim. Toplu turlara da katılabiliyorsunuz. Size göre özel tekne turları biraz daha işte 500-600 dolar. Toplu yaptığınız zaman biraz daha uyguna geliyor. Benim katılacağımsa tekne turundan daha fazlası. Danslarıyla, şovlarıyla, yemekleriyle, görsel manzaralarıyla. Kısaca bahsetmem gerekirse neleri göreceğiz? Arkadaş, bir defa Dubai'de en büyük dönme dolap varmış. Ben de bunu bilmiyordum. Yani o dönme dolabı biliyordum da en büyük dönme dolap olduğunu bilmiyordum. Bugün onu göreceğiz. Bir de burada Palm Jumeirah diye bir ada var. Palmiye şeklinde ada. Çok ikonik bir şey. Bunun ikincisini yapıyorlar. Hatta adamlar mühendislikte o kadar iyi mühendisler getirmiş ve o kadar iyi mühendisleri çalıştırıyorlar ki adamlar dünya haritası şeklinde bir ada yapmaya başladı, bitirdi. Blue Water Island dedikleri bir ada göreceğiz. Bu adaların hepsi suni ada. Ben de sizinle beraber ilk defa göreceğim, o yüzden heyecanlıyım. Yavaş yavaş biraz yol alalım. Yol güzergahında zaten böyle kafam yukarılarda, binalardan, gökdelenlerden oluşmuş bir vadinin içerisinde ilerliyorsunuz. Benim gibi tabiatı seven insanın da vereceği örnek ancak böyle olur yani. Gökdelenlerin arasını ancak vadi olarak görüyorum çünkü çok derin. Bunlar da benim nezdimde bir nevi dağlar, tepeler gibi. Yine önceki videolarda bahsettiğim bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım burada emlak işi yapıyor. Bana biraz yatırımın avantajlarından bahsetti. Hani çok makul geliyor. Çünkü hani yatırdığınız parayı geri alacağınız süre var ya, o süre burada diğer ülkelere göre biraz daha değil, bayağı bir az. Bizim ülkemize göre yarı zamanda aynı yatırdığınız paranızı tekrar geri alabiliyorsunuz. Hemen dikkatimizi çeken ne var? Karşıda binaların her yerinin üzerinde Emar yazıyor. Emar buradaki Burj Khalifa, yani dünyanın en büyük kulesini de yapan firma. Bu arada dönme dolap sol tarafta göründü. İnsanı içine çekiyor. Ya çölün ortasına böyle bir dünya inşa etmeleri her zaman beni şaşırtıyor. Arkadaşlarıma falan bahsederken de aynı şu anda size bahsettiğim gibi hiçliğin ortasında müthiş bir şehir inşa etmişler. Geçtiğimiz günlerde 2 tane mimar arkadaşa da sordum. Mimar gözüyle burayı değerlendirdiler. Ve dediler ki abi çok hoşumuza gitti ya. Hani binaların mimari özellikleri açısından değerlendirdiler. Ve
çok çok hoşlarına gitti. Yani parası olan insan geliyor bu tarafta tabii ki yatırımını yapıyor. Sol tarafta baksanıza yatlara. Konum, lokasyon olarak Dubai'nin güzel lokasyonlarından bir tanesindeyiz. Ekonomik seviyesi en iyi olan lokasyonlarından bir tanesindeyiz. Bu yapacağımız tekne turu 2-2,5 saat kadar sürecek. Orada da aslında yani başka lokasyonlarını da göreceğiz. Haritadan veya elimdeki stok görüntülerden veririm size. Bu yapay adaların nasıl yapıldığını bir araştırayım dedim. Polonyalı, işte Avrupalı mühendisleri buraya getirtiyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir proje yapacağız. Ya düşün hani onun oradan, o adanın oradan gitmemesi lazım. O denizle vesaireyle. Ve onlar da müthiş bir mimariyle beraber bu projeleri bitirmişler. Ve o kadar kısa süre içerisinde burası satılmış ki. Burada bir abimiz var, o anlattı. Yani çok kısa süre içerisinde hepsi satıldı, bitti dedi. Peki şunun tatlılığı. Adamlar ne güzel yapmışlar ya. Çok iyiymiş vallahi. Arkadaşlar, nasıl bir dünya? Burada da tekne turları var. Bazıları biraz daha böyle yat tarzında, bazıları daha geleneksel. Hello my friend, this is for tour. Yeah, So how many hours? 1 hour and 30 minutes. Bir buçuk saatlik bir Yeah. tekne turuymuş bu da. Bizimki daha geleneksel. Yani geleneksel olması benim açımdan daha iyi. Bir ikincisi yaptıkları iç taraftaki görseller önemli. Bakın burada özel tekneler de var şu şekilde. Bir abimiz ve 2, 4, 5, 6 hanımefendiyle beraber. Hemen burada da gym var. Arkadaşların spor yaptığı yer. Gerçekten başarılı. Hop. Burada ne varmış? Bakın buradan da su içebiliyorsunuz. Suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Evet, burasıymış. Çok güzel görünüyor yalnız. Açık büfesi. Sıraya gireceğim buradan. Oradan sonra içeri gireceğiz. Ve en üst kat. Front side or your back side? Evet, this side is better maybe. So you can take this. This is a 4 packs. Okay. Yerimize yerleştik. Şimdi tabii ki güzel manzaraları size sunacağım. Böyle bir atmosferdeyim ama ne hissediyorum biliyor musunuz? Yani burada yer seçerken bir tık zorlanıyor. Şöyle zorlanıyor. Sağ tarafın manzarası ayrı, sol tarafın manzarası ayrı ama bu git gelmelerimin arasında size en iyi manzarayı sunmaya, göstermeye çalışacağım. Sol tarafta ayrı bir manzara, sağ tarafta ayrı bir manzara olacak. Şovlar olacak. Ben dediğim gibi şovlar olduğu zaman ister istemez yüksek sesli olacak, danslı olacak. Bizdeki sufi müzik var ya, dervişlerin dönmesi, danslı demeyeyim de raks hali diyeyim yani. Meşk hali diyebilirim çünkü onun uhrevi bir anlamı vardır. Hani o bir el yukarı çıkar, Yaradan'dan alır, bir el aşağıdadır, insanlığa verir, orada bir köprü vazifesi görür. Döner ama başı dönmez, öyle mistik bir anlamı vardır. Burada da onu biraz daha modern hale getirmişler. O üzerlerindeki etek var ya, bu arada eteğin ağırlığı da 10-15 kilograma kadar çıkıyor. Gerçekten fiziksel olarak performans gerektiren bir şey. Zaten yani dönmek başlı başına zor. Bir de o kıyafetlerle beraber dönmek, onları ellerinde çevirmek ayrı bir zor. O üzerlerindeki renklerin işte enerji, güneş, tabiat hepsinin farklı farklı anlamı var. Biraz daha bu Arap ülkelerinde modern hale getirmişler bu işi. Şöyle yapıyorlar. Üzerlerine LED ile beraber bir sistem kurmuşlar. Görsel olarak daha güzel de görünüyor. Ve benim dikkatimi çekti. Ben mesela çok farklı farklı danslar gördüm ama en çok dikkatimi çeken, ilgimi çeken o sufi dönüşü. Bilmiyorum, belki o mistik yapıya duyduğum ilgiden dolayı da olabilir. Bunun yanında tabii ki işte muhtemelen dansöz de geliyor, tam emin değilim. Gittiğim bazı turlarda da belki görmüşsünüzdür. Hatta bir ara Trump'ı karşılarken bile böyle saçlarını sallayarak dans eden Emiratiler görmüşsünüzdür kıyafetleriyle beraber. Onların beyaz ipeksi bir kıyafeti olur. Dansla beraber böyle savrulurlar, güzel bir ritim tutarlar diyeyim. Saçlarını da o sallamaları aslında bir nevi özgürlük, kendilerine güven, gençlik, neşe ifade ediyor ve düğünlerde, özel günlerinde, karşılama rutinlerinde bu coğrafyaya ait olan o dansı sergiliyorlar. Eğer görürseniz
Melih kardeşim bu konu hakkında biraz bahsetti dersiniz. Bu dans Halici dansı olarak geçiyor. Bu dansı izlerken bile insanın başı dönüyor. Yani o kadınlar o saçlarını böyle çevirirken falan, bir de özgüven gereken bir dansmış aynı zamanda. Başlarının dönmemesi için özel teknik kullanılmış. Nasıl o sufi dönüşlerinde falan dönüşleri var ve başları dönmüyor. Aynı şekilde bu saç dansında da belli yöntemler kullanıyorlarmış ki kadınların başı dönmesin. İlk izlenimde bayağı bir dikkatimi çekmişti. Elimdeki stok görüntülerden bu konuşmamın üzerine vereceğim ki ne demek istediğimi net bir şekilde anlayabilirsiniz. Yavaş yavaş insanlar geliyor. Yemekleri de göstereceğiz. Seyahate çıktıkça hem yemek olsun, kültür olsun, mimari olsun, şunun farklı şeylerden bir şeyler gün içerisinde alıyorum. Bazen bilgilerde yanlış da olabiliyor ama mümkün olduğu kadar hem gözlemliyorum hem de internetten teyit etmeye çalışıyorum. Eğer bildiğiniz veyahut da benim söylediklerimde yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin ki biz de öğrenelim. Belki bazen yanlış aktarıyorumdur. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi hem gözlemliyorum hem burada yaşayanlara soruyorum hem de internetten araştırıyorum. Ama olur işte insanlık hali, mümkün olduğu kadar burası tek taraflı değil de sizin yorumlarınızla karşılıklı paylaşımda bulunduğumuz bir kanal olsun ki öyle de oluyor. Şimdi ben biraz soluklanayım. Ondan sonra size manzaralarla beraber güzel bir giriş yapayım. Ve burada da arkadaşlar hem alkollü hem alkolsüz içecekleri bulabilirsiniz. Blue Lagoon'a. Genelde şey vardır ya hani oralar şeriat ülkesi, orada işte alkol var mı filan diye. Burada alkol ruhsatı olan yerlerde alkol tüketiliyor. Herhangi bir problem yok yani. Ama kamuya açık yerlerde kesinlikle kullanılmıyor. O konuda kanunları net. Gelelim yemek konusuna. Açık büfe bu arada. Yani bu turu nasıl planlayabilirsiniz biliyor musunuz? Yani hem bir Dubai'ye bu açıdan bakıp hem de aslında yemek üzerine bir planlama yapabilirsiniz. Date'e çıkmak için çok güzel bir organizasyon. Kız arkadaşınızla, eşinizle böyle bir tekne turu. Akşamında da işte yemek. Ben size şöyle her şeyi göstereyim. İsraf etmek istemiyorum arkadaşlar. Burada pilavlar, yemekler, dünya mutfağı var, lokal yemekler de var aynı şekilde. Baksanıza bu mantılar mantısı herhalde. Kırgızistan'da, Özbekistan'da vardı bunlardan. Tatlılar, atıştırmalıklar. Aynı şekilde burada salatalar. Burada ne varmış? Makarna var. Burada ne varmış? Burger var. Okey, ben şimdi alayım. Güzel bir tabak yapayım kendime. Sindire sindire yiyeyim. Ve hazırız dostlarım. Şampiyonlar gibi oldu. Salata tabağım. Ekmek yemeyi düşünmüyorum. Pilav ve et ürünleri biraz kendimi şımartayım dedim. Bakalım tadları nasıl. O zaman bize afiyet olsun. Şu şeyin tadını çok merak ettim. Bu bir mantı. Güzel. Yüzen bir teknede benim için pek de romantik olmayan bir akşam yemeği. Ama manzara güzel. Orada fotoğraf çekiyorlar. Şu anda biz Arap Körfezi'ne doğru gidiyoruz. Bu tarafımızda kalıyor. Diğer taraftaysa Umman Denizi var arkadaşlar. İki tarafa da Birleşik Arap Emirliği'nin sınırı var. Ama o yansıma, o binalarla oluşan kompozisyon gerçekten etkileyici. Bak abi, adamların köpekler için yaptığı parka bakın. Bak. Bunun parkına bak. Dubai'de köpek olmak abi. Sahibi de oynuyor onunla. Oh. Biraz yürüyelim bakalım ya. Az sonra muhtemelen buralarda şov olacak. Burası ne? VIP mi? Vay be. Burası da VIP'miş arkadaşlar. VIP ile aradaki tek fark şu demir korkuluklar. Arap Körfezi'ne doğru gidiyoruz.
Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi, dünyanın en fazla yapay adası yine burada bulunuyor. Yine petrol ticaretinin büyük bir payına burası sahip. Burada da arkadaşın da doğum günü varmış. Çocuğu ne hale soktunuz ya. Çocuğun en garip doğum günü olmuş olabilir bu arada. Her gittiğimiz yerde bir doğum günü bank oluyor. Şu arkadaş kostümü bütün herkese giydirdi. Dans eden arkadaş. Adamların sufi dansı bile ışıl ışıl ya. Ona bile güncelleme getirmişler. Yani güzel bir faaliyet. Akşam yemeğini yedikten sonra böyle bir körfezde bir tur. Oradan sonra Dubai'ye bu açıdan bakmak. Dubai'deki o ikonik kuleler, ikonik binaları bir de bu açıdan görmek. Ben çok gelişmiş ve zengin ülkelerde genelde bulunmadım. Ama benim şu ana kadar gördüğüm en zengin, en düzenli, en şatafatlı yerlerden bir tanesi. Ya geçerken bir tane vinç gördüm. Vincin üzerine restoran yapmışlar, kafe gibi bir şey ve öyle bir konsept oluşturmuşlar. Artık diyorum ya, yani para olunca herhalde böyle oluyor. Neye harcayacağını insanlar şaşırıyor. Yani siz burada yeter ki paranız olsun. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hani yasal olarak söylüyorum. Çoğu şeye ulaşırsınız. İnsanlar da güzel eğlendi, keyfini çıkarttı. Hatta o dans ettikten sonra bir abiyle abla çıktılar. Onlar da dans ettiler. Ama dediğim gibi yani buraya böyle aile, arkadaş veya çifte gelsen daha iyi de olur diye düşünüyorum. Yalnız da güzel tabii ki. Dönüş yolundayız. Ve ben buradan çıktıktan sonra metroyla kalacağım yere döneceğim. Ama burayı deneyimlemek gerçekten güzeldi. Hayalim Dubai. Dubai planı yapmadan önce kesinlikle onlara bir yazın, danışın. Aklınızda ne varsa sorun. Benim de selamımı söyleyin. Kendileri çok farklı turlar yapıyor. Benim de Dubai'deki turlarımı onlar düzenliyor. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.